Selamlar herkese. Bugün Minecraft'ta eşya ayrıştırıcı sistem yapımını gösteriyorum. Evet arkadaşlar, videoya girmeden önce şöyle küçük bir sistem yaptım size göstermek amacıyla. Gördüğünüz gibi bu sistem zümrütleri, elmasları, altınları, demirleri, kızıltaş tozlarını ve kömürleri ayırıyor. Fazlalık attığınız farklı bir item olursa onları da buradaki sandığa iletiyor. Şimdi deneme yapmadan önce bu sandıkların içini bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunların hepsi boş. Bu sandığa koyduğumuz itemler ayrıştırılarak buraya gelecek. Eğer farklı bir item koyduysak da o itemler de buradaki geniş sandığa gelecek. Gelin elimizdeki bütün itemleri bu sandığın içine atalım ve test edelim. Bu arada koyduğunuz ilk item'ı sistem şu en alttaki hunilerde bekletecek. Yani bir stack item atarsanız 63 tane gelecek ilk etapta. Bir sonraki item atışınızda o zaman tam attığınız kadar alacaksınız arkadaşlar. Bakın kızıltaşlar atmıştım. Kızıltaş 15 tane gelmiş. Ve gördüğünüz gibi ilk kızıltaş burada bekliyor. Bundan sonra bir 15 daha kızıltaş atarsam bu sefer tamamı gelecek. Yani sadece ilk seferlik bunlardan bazılarını yutuyor. Gördüğünüz gibi içinde birkaç item kalmış. Altınlar ve demirler var. Lapisleri gördüğünüz gibi buraya göndermiş. Çünkü ayrıştırıcı sistemde lapis yok. Bakın gördüğünüz gibi demirler de şu anda buraya geliyor. Hemen geçelim arkadaşlar sistemin yapılışına. Evet arkadaşlar, öncelikle yapacağımız yere blokları koyacağız. Ben yerden biraz yüksek yapmaya tercih ediyorum. Çünkü altını da biraz uzayacak. Siz bu kadar yüksek yapmak zorunda değilsiniz. Her neyse arkadaşlar. Ben 7 tane item ayrıştıran bir sistem yapacağım. Şuradaki küçükleri ayrıştırmak istiyorum. Bu sistemi istediğiniz kadar uzatıp kısaltabilirsiniz. Yani 500 tane item de yapabilirsiniz. Bir tane item de ayrıştırmasını sağlayabilirsiniz. Çok mantıklı olmaz ama yapabilirsiniz tabii ki. Ben sadece şöyle 7 tane item ayrıştırmasını istiyorum. Dolayısıyla 2 sıra halinde 7 blok şeklinde uzatıyorum bunları. Gördüğünüz gibi 7 blok oldu. Daha sonra arkadaşlar bu bloğun üzerine böyle sandıklarımı koyuyorum. Evet, sandıkları koydum. Şimdi sandıkların her birine arkadaşlar hunileri bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar hunilerin arkasından 3'er blok uzatıyorum. Her bir huninin arkasında 3'er blok olmalı. Evet, uzattım. Şimdi bu 3 bloğun ortasındaki bloğu tekrar bir blok daha aşağıya doğru uzatıyorum. Ve hemen şöyle alt çaprazına bir blok daha uzatıyorum. Şimdi bu ortadaki bloğu arkadaşlar kızıltaş yineleyicilerimi bu şekilde gördüğünüz gibi sandıklara bakacak şekilde uzatıyorum. Ve hemen bunların arkasını da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki hunilerin önüne kızıltaş karşılaştırıcımı, redstone karşılaştırıcılarımı koyuyorum. Daha sonra elime hunileri alıyorum ve bu alttaki huniye değil arkadaşlar, burası önemli. Karşıdaki kızıltaş karşılaştırıcıya bakacak şekilde bu hunilerimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi ikisi ters yöne bakıyor şu anda bunların. Yani bu üst sıradaki, ikinci sıradaki bütün huniler buradaki kızıltaş karşılaştırıcılara bakıyor olmalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunları bu şekilde aşağıya doğru kızıltaş tozlarıyla bağlıyorum. Evet, kızıltaş tozlarıyla bağladım. Son olarak yapmamız gereken arkadaşlar şuradaki bu karşılaştırıcıların altındaki bloklara kızıltaş meşalelerini yerleştirmek. Evet, kızıltaş meşalelerini yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar bu üstteki hunilerin içine farklı eşyalar koymamız lazım. Bu ayrıştırıcı sistemde kullanmayacağımız eşyalar koymamız lazım. Dolayısıyla ben burada çubuk kullandım. Siz isterseniz çürük et, isterseniz barut. Yani bu ayrıştırıcı sistemin içine girmeyecek eşyalar kullanmanız lazım. Ben burada çubukları kullanıyorum. Çubuk yerine istediğiniz herhangi bir bloğu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu eşyalardan toplam 44 adet olmalı her bir huni için. Yani toplamda 10 tane sandık varsa 10 çarpı 44 tane ayrıştırıcı eşyaya ihtiyacınız var. Bu sistemin içine girmeyecek eşyaya ihtiyacınız var. Bunu nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? 3 tane. Buraya birer adet ve son bloğa 41 tane, son slota da 41 tane o eşyadan koyuyoruz ve bunu her bir huniye uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi her huninin içine toplamda 44 tane bu sistemin içinde kullanmayacağım eşyayı koydum. Çubukları gördüğünüz gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü sıraya birer tane çubuk veya hangi item seçtiyseniz ve sonuncu sıraya da 41 tane çubuk koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu sistemde ayrıştıracağımız eşyaları koymamız lazım. Bu son slota bu sistemde hangi eşyayı ayrıştırmak istiyorsak onu koyacağız. Örneğin ben bu sandığın içinde meşe kütüklerinin birikmesini istiyorsam buradaki son slota meşe kütüğünü koyuyorum. Şimdi hepsine böyle arkadaşlar kütüklerimi yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bu sistemin içine eşya atmayı ve
attığımız yanlış veya farklı eşyaların başka sandığa gelmesini sağlayacağımız kısmı yapacağız. Öncelikle bu en sondaki huninin yanına bir blok koyuyorum. Ve buraya bir tane daha sandık koyuyorum. Buraya yanlış veya farklı attığımız eşyalar gelecek. Buraya da arkadaşlar 2 tane sandığımı koydum. Burada eşyaları içine atacağımız kısım. Bundan sonra arkadaşlar alıp bu tarafa, buradaki sandığa bakacak şekilde hunilerimizi yerleştiriyoruz. Buranın tekrar bir üzerinden geçmek istiyorum arkadaşlar. En alttaki huniler ayrıştırıcı sandıklarımıza bakacak. Ortadaki huniler karşılaştırıcılarımıza bakacak. Ve en üstteki huniler de yanlış sandık olarak nitelendirdiğimiz sandığa bakacak arkadaşlar. Görünüşleri, baktığı yönler bu şekilde olmalı. Evet arkadaşlar, şu anda yapacağım kısım gerekli değil, fakat ben hangi sandığın içine hangi eşyanın geleceğini görmek için bu çerçeveleri de buraya yerleştiriyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok ama ben tavsiye ederim. Böylece hangi sandığın içinde hangi eşya olduğunu gayet net bilebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi envanterime bunların hepsinden 8'er tane aldım denemek için. Ve 8 tane de 40 taş aldım yanlış eşya olarak. Hatta bir 8 tane de akasya tahta alabilirim. Ben 8 tane aldım, fazla uzun sürmesini istediğim için. Videoda kısa olarak göstermek istiyorum. Yani içinde kaç tane, 3 tane, 5 tane, 1 stek, 2 stek attığınız önemli değil arkadaşlar. Evet, gelelim ve bu sandığın için arkadaşlar şimdi karışık olarak atıyorum bu eşyaları. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ilk etapta 7 tane gelecek. Çünkü bir tane eşyanın bu alttaki hunilerde sıkışması gerekiyor. Fakat bundan sonra attıklarınızda eksik eşya hiçbir zaman gelmeyecek. Gördüğünüz gibi bunlar yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Öncelikle şuradaki sandığımıza bakalım. Buraya yanlış olan itemler veya farklı olarak attığımız itemler buradaki sandığa gelmiş. Şimdi bu ayrıştırıcı sistemimize bakıyorum. Buradaki eşyaları hepsini aldı. Gördüğünüz gibi 7 tane meşe kütüğü, mangrove kütüğü 7 tane. Her kütük gördüğünüz gibi düzgün şekilde ayrılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim bu sandıkların içine koyacak farklı bir itemim yok. Ben oyun dünyasındaki bütün eşyaları ayrıştırmak istiyorum derseniz de yapabileceğiniz şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir tane örs arkadaşlar. Bu örsün içine 44 tane çürük eti koyuyorum. Ve arkadaşlar bu çürük etin ismini çürük et değil de Ahmet yapıyorum. Örneğin salladım. Ve bu çürük etin ismi Ahmet olduğuna göre arkadaşlar bu çürük et artık farklı bir item. Dolayısıyla buradaki hunilerin içine bunların yerine arkadaşlar şu şekilde çürük etleri yerleştirirseniz, artık buraya çürük et bile gönderseniz bu çürük et bu sandığın içine gelir. Çünkü bu diğer eşyalar çürük et değil. Bunlar Ahmet arkadaşlar. Bunlar farklı bir item. Hadi gelin bir deneyelim. Arkadaşlar bu alttaki sandığın içine sıkışmış meşe kütüğünü de alıyorum. Çünkü şu anda buraya çürük et sandığı yapacağım. Dolayısıyla burası da daha farklı olmalı. Buradaki meşe kütüğünü de aldım ve buraya bir çürük et koydum. Bunun artık çürük et ayrıştırmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi bunun için Ahmet gelmeyecek, çürük et gelecek. Hemen şunu da kaldırayım ve buraya da çürük et koyayım arkadaşlar. Burası artık gördüğünüz gibi çürük et sandığı oldu. Ve bunun içine atıyorum 62 tane çürük eti. Almaya başladı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun içine geliyor çürük etlerim. Çünkü bu bir artık çürük et sandığı. Yani bunun içerisindeki eşyalar Ahmet, fakat içine gelenler çürük et. Farklı eşya olduğu için hepsi bu sandığın içine gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Oldukça kısa ve sade tutmaya çalıştım. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zilleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.